Tarihte Asya milletlerini tek çatı altında toplayan ilk hükümdar olan Metehan, yaşamı boyunca Büyük Okyanus'tan Hazar'a, Keşmir'den Kuzey Sibirya'ya kadar uzanan büyük bir devlet kurmuştur. Osmanlı tarihçileri tarafından Oğuz Kağan olarak adlandırılan Metehan, M.Ö. 234 yılında doğdu. Doğum yeri tam olarak bilinmemektedir. Fakat M.Ö. 209 yılında tahta geçtiği, 35 yıl boyunca imparatorluğunun başında kaldığı ve M.Ö. 174 yılında vefat ettiği bilinmektedir. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun. Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu olan Teoman, oğlu Metehan'ın yerine üvey annesi Yenişi'nin oğlunu tahta çıkarmak istemiştir. Hanlığın beyleri ve Metehan bu duruma karşı çıkmıştır. Metehan bu durumu kabul edemezdi. Töre gereğince Türk annelerden olan has bir Türk'ün tahta geçmesi gerekiyordu. Bu, geleneklerin bir gereğiydi. Teoman, son karısı olan Çinli Hatun'un Metehan'ı kötülemesi sonucunda dolduruşa gelmiş ve eşi Yenişi'nin oğlunu tahta geçirmek isteyerek veliaht tayin etmiştir. Bu durumdan rahatsız olan Metehan, üvey annesinin oyunları sonucunda Yüeşiler tarafından rehin alınmıştır. Metehan'ın Yüeşilere sığındığını düşünen ve duruma sinirlenen Teoman, hemen Yüeşilere savaş ilan ederek Metehan'ı öldürtmek istemiştir. Metehan, babası Teoman'ın Yüeşi topraklarına girmeden kaçarak kurtulmuştur. Bu kaçış onun için bir dönüm noktası olmuştur. Bu başarısı ve Yüeşilerin mağlup edilmesinden dolayı Teoman, Metehan'a 10.000 kişilik bir ordu vermiştir. Metehan bu orduyla öncelikle üvey annesini ve kardeşlerini, sonra da babasını öldürerek M.Ö. 209 yılında Kağan olmuştur. Böylece Metehan'ın hükümdarlık dönemi başlamıştır. Birçok konar göçer kavimin kullandığı çavuş oku adı verilen ıslıklı okun mucidinin Mete olduğu kabul edilir. Çin kaynaklarına göre eğer okunu bir yöne yöneltirse, emrindeki askerlerin hepsi o hedefe ok atarak hemen yok ederdi. Bir gün okunu en sevdiği atına çevirdi. Askerlerinden bazıları tereddüt etti. Bunun üzerine okunu sırayla tereddüt edenlerin üzerine çevirdi. Atına ok atmakta tereddüt eden askerlerinin hepsi atılan oklarla öldürüldü. Böylece küçüklükten beri oynadığı okunu, hedefe çevirme oyunu, emirlerinin tartışılmazlığını da perçinledi. Bir gün emrinde demir disipliniyle yetiştirdiği 10.000 askeri varken okunu ava çıkan babasının üzerine çevirdiğinde askerlerinden hiçbiri tereddüt etmemişti. Metehan günümüz ordularının temellerini atmıştır. Ordusunda onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tümenbaşı gibi rütbeler kullanmıştır. Günümüzde Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yılı Metehan'ın tahta geçtiği M.Ö. 209 yılı olarak kabul edilmektedir. Kavimlerle mücadelesi. Mete önce Hunlardan toprak talebinde bulunan Doğu komşuları Donku üzerine yürüdü ve onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Yapılan anlaşmada Donkular yıllık sığır, at ve deveden oluşan bir vergi ödemeyi kabul ettiler. Donkular M.Ö. 208 yılında Hun hakimiyetine girdi. Metehan daha sonra Kuzey Moğolistan'da yaşayan Tunguz gibi halkları da idaresi altına aldı. M.Ö. 177 ile 165 yılları arasında bunların güneybatısında Tanrı Dağları ile Gansu arasında yaşayan Yüeçilerin üzerine seferler düzenledi. M.Ö. 203'te Yüeçi'yi mağlup ederek kendi toprağına kattı. Ordos'ta hakim olmaya çalışan Tahin Türklerini yendi. Çin üzerine sürekli seferler düzenleyerek Sarıırmak'ın güneyindeki kaleleri egemenliği altına aldı. Bu zaferlerle sonradan Hunlara büyük gelirler getirecek önemli ticaret yollarının kontrolünü ele geçirdi. Bölgede yaşayan Altay, yani Moğol, Tunguz ve Türk gibi kavimleri egemenliği altına alarak askeri ve stratejik olarak daha güçlü bir hale geldi. M.Ö. 200 yılında Han Hanedanı İmparatoru Gaozu'nun, yani Gaodi'nin 320.000 kişilik ordusunu Baideng, bugünkü Datong, Shanxi'de Peteng kalesinde kuşattı. Gaozu yani Gaodi, Mete'ye hediyeler göndererek kuzey eyaletlerini Hunlara bırakma ve yıllık vergi ödeme gibi bütün şartları kabul etti. Bunun üzerine imparatorun kuşatmadan çıkmasına müsaade edildi. Gaozu payitahtı Chang'an'a, yani bugünkü Xi'an'a dönebildiyse de Mete arada bir Han'ın kuzey sınırını tehdit etmiştir.
Bunun üzerine M.Ö. 198'de Gaozu barış istemiş ve yıllık haraç ödemeyi kabul etmiştir. Oğuz Kağan Destanı. Türk destanlarında Çin ve Hindistan fetihlerinde söz edilen Oğuz Kağan'ın Mete olduğu sanılmaktadır. Destanda anlatılan Oğuz Kağan ile Mete'nin hayat hikayesinde birçok benzerlikler bulunmaktadır. Etkileri. Metehan'ın saltanatı boyunca birçok halk Hun idaresi altına girdi. Göçebe tebaalarından başka Mete ayrıca tarım havzasında kendisine bağlılık yemini eden Vaha şehir devletleri kurdu. Onun hem askeri hem de idari yapılanması sonradan birçok merkezi Asya halklarında ve devletlerinde uygulandı. Bölgesinde askeri gücüyle korku saldı. Savaş taktikleri ve askeri disiplini sayesinde yaptığı savaşları kazandı. Ordusu savaş zamanında toplanan sivillerden oluşmuyordu. Onun yerine sürekli eğitimli ve savaşa hazır halde bulunan profesyonel askerlerden oluşmaktaydı. Hakim olduğu bölgelerdeki geniş tahıl ve yiyecek kaynaklarıyla ordusunu ayakta tutabiliyordu. Mete, M.Ö. 174 yılında öldüğünde arkasında büyük bir imparatorluk bıraktı. Bu imparatorluk yaklaşık 18 milyon kilometrekare büyüklüğe sahipti. İmparatorluğunun sınırları doğudan batıya Japon denizinden İdil Nehri'ne ve kuzeyden güneye Sibirya'dan Tibet ve Keşmir'e uzanıyordu. Bunların karşılarında bulunan tek düzenli ve güçlü kuvvet olan Çin ordusunun iç karışıklıklar nedeniyle idari zafiyet içinde olması, Mete'nin devletini kolayca büyütmesine sebep gösterilir. Bu durum, Hunların genişlemesini hızlandırdı.